Evet, bu sezona ilk analizi Özgün. 10. sezon. Katsi. Evet. Nasıl okunuyor bilmiyorum Katsi'yi. Cat's Eye diye yazdılar. Cat's Eye. Cat's Eye. Okey. Telif var mıdır? %100 var. Gabriela'nın remixiymiş. Hala doğmuş bir grup değil mi? Tamamen yarışma üzerine doğdu Cat's Eye. Benim bildiğim o. Şöyle bir inceleyelim. Cat's Eye. Baksana şuraya. İnanılmaz. Ve herkesin ilk sorduğu soru şu. Cat's Eye bir K-pop grubu mu? Haydi buyurun. Ya bu aslında bu işin özü olarak sunulabilir. Çünkü aslında şöyle bir plan. Cat's Eye grubunun yapısı. Bu kadar Kore pop grupları ünlüyken, bu kadar dünyada global olabiliyorken neden bir Batı grubu, Batı'da kurulmuş grup dünyada başarılı olamasın formülü üzerinden kuruldu ve devamlı şöyle bir his yaratıldı. Bu grup bir K-pop grubu. İsmini bile K ile başlayıp, yani K-pop gibi Cat's Eye'la birleştirerek böyle bir taktik ürettiler. Bakın yani işte 2023 Los Angeles, Kaliforniya doğumlu bir şey. Bakalım K-pop grubu ne yazmış? K-pop starlarına ilham alan küresel kız grubu. Ya küresel kız grubu bile denebilir. Bir yapı oluşturdular. Yani başlangıç olarak hatta şarkılarına bakar mısınız abi? Cat's Eye'in şarkı isimleri Korece yazıyor Özgün bazılarında. Yani aslında bir imaj yaratıldığını unutmayın. Hani her yapılan iş sonuçta bir ticari amaç taşır. Cat's Eye grubu. Ama tabii şeyini okumadım. Bir okusaydık da iyi olurdu hazır girişte. Çünkü benle beraber ilk defa izleyecekler de vardır. Cat's Eye. Kedi gözü anlamına geliyormuş. Tamam büyük harflerle işte Katsey olarak stilize edilmiş. Grup 6 üyeden Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia, Yunche. Filipinler, Güney Kore, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri'nden üyeleri varmış. Cat's Eye küresel bir kız grubu olarak tanıtılmış. İşte şarkıları falan fıstıkan yapılmış. İlk yüzlere sokmuşlar billboardlarda. Haydi bakalım. Ama bunların çıkışları bildiğim kadarıyla bir yarışma olması lazım. Onu sen biliyor musun Özgün? Burada yazmıyor ne oldu. Hemen araştırayım hocam. Öyle değil miydi? Bir yarışma üzerine çıkmamış mıydı Cat's Eye? Yoksa Langırt diye çıkardılar mı yani? Yok, The Debut Dream Academy isimli yarışmadan çıkmış hocam. Tamam. Yani The Debut Dream Academy. yarışma değil diyorlar Özgün. Bak biri evet diyor, biri hayır diyor. Küti çok selam. İşte burada bir kaos var birinci dakika. Popstar Akademisi evet. Cat's Eye diye bir link yolluyorum hocam. Dream Academy diyor şimdi arkadaşlar. Dream Academy evet, diye bir yarışma. Tamam. Yani bir aslında bakar mısınız hocam? Tabii bakarım tabii. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok genel olarak chat zaten hayır herkes yarışmadan çıktığını söylüyor. Zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. Olay net. Diyorum parça acayip patlamış. Bütün radyolar dıngır dıngır bunu çalıyor zaten. Tabii bu bir canlı performans gibi gözüken ama canlı olmayan bir performans. Yani bayağı altyapı üzerine söylüyorlar ve dans ediyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey oluşmaya başladı. Bundan bismillah da gireyim. O kadar ağır dans koreografileri yapılıyor ki bu gruplara. Artık solistler de öyle. Bak tekli solistler de öyle Özgün. Ya grup değilsin. Sadece bir solistsin. O kadar ağır dans koreografileri var ki şarkı söyleyemiyorlar. Ve o nedenle bu altyapı kaçınılmaz hale geliyor. Yani altyapıda devamlı söyleyen bir vokal var. O da onlara eşlik ediyor. Ailece söylüyorlar. Hatta bunun bence dünyadaki zirvesi Label C5. Bence dünyada zirvesi. Yani hani madem altyapı var stüdyoda okumuşum ne işim var canlı okuyorum. Ne kadar gelebilir bu? Çünkü zaten var müzik, anladın mı? Yani şimdi bu kızların bu görüntüleri prova gibi aslında. Yani elde bir mikrofon var. Yani mikrofon olmasa ne olacak? İşte onu Label C5 yapıyor. Ne oluyor? Ya işte yapmasın etmesin diyorlar. Sonuç. Zaten altyapı var. Yani müzik ve vokal zaten geliyor. Anladınız mı? Siz bir konsere değil aslında bir tape show izlemeye ve dans izlemeye gidiyorsunuz. İşte bakalım o gün ne giymişler kızlar. Dur ben de işte oradaydım selfie. İşte beraber işte Cat's Eye'a gittik. Hastasıyım. Benim bir yasım bilmem ne. Yani çok acayip bir dünya var Özgün. Ortada olmayan tek şey müzik. Yani şarkıcılık yok. Oldukça da olmayan tek şey şarkıcılık. Onun dışında her şey. Mükemmel bir vokal geliyor zaten arkadan yani. Sadece ağzını oynatıyor şu kızcağız. Diğerleri poz veriyor. Bunlar da role giriyor. Bu ortadakinde. Yani zor bir dünya. Kolay bir dünya değil. Ya bence şöyle yapalım. Parça üzerinden gitmeyelim. Çünkü bence bir şova dönüşmüş. Cat's Eye live diyelim. Böyle bir çok vasat bir yerde bir performanslarını bulalım.
Acaba var mı öyle bir şey böyle? Ailece söyledikleri. Hani eve yemeğe gitmişler beraber söylüyorlar falan. Ha mesela belki Wish, belki Filipinlere de gitmişler. Çünkü bir tane üyesi Filipinli. Bu programı biliyorsunuzdur, Wish Radyosu'nun programı. Müthiştir. Böyle bir otobüsün içindedir bunlar. Otobüs stüdyo, millet dışarıda falan. Ya burada da bir canlı bir şey gibi yok. Nasıl bir şey? Çok acayip abi. Ya bu artık bizim yeni dönemimizin bir kaosu. Evde bile şarkı söylemiyor bu kızlar. Ne acayip değil mi? Söyletmiyorlar yani. Hani belki çok iyi sesleri var. Yani bu grup bir yarışmadan geldiyse çok da fena değildir diye düşünüyorum. Nereden bulacağız peki bunların canlı söylediği şeyi? Ha? Live diyorum, hikaye. Live. Home diyeyim. Live at home. O hale geldim. Yani evde arıyorum yani. Düştüğüm haller çok kötü. Bak. Bu da başka bir şarkı. Ne yapacağız abi? Şurada bir tane var. Ha bu. Bunu sen atmıştın değil mi? Lafaya çıkmışlar da canlı söylemişler de biri hastaymış da. Bakalım. I was thinking that I perhaps invite Abi Katsi'ye My Way live performans yaz çıkar diyor. Bakacağım. Bu okuyan zaten üye değil. Cat's Eye üyesi değil. Değil mi? Yalnız özgün bir şey değil mi? Şahıs analizi yaparım Kamran. Şimdi bu programda, bu şovda Cat's Eye'dan biri hastaydı değil mi Özgün? Öyle yazmışlar, evet. Bak şimdi hemen komployu yapayım mı? Peki bu okuyan Luffy mi şarkıcının ismi? Bu birinin partını okumuyor mu şu anda? Sanki biri bilerek mi dışarı çıkarıldı da onun yerine bu partı ona verdiler? Hasta dediler. Olabilir. Ya. Çok güzel kafa sesleri. Şu kızımız okuyor. Ses renkleri çok güzel kızların ve şarkı söylemeyi biliyorlar belli zaten. Daha iyi bir grup seçilmiş. En azından şarkı söyleyebilen şarkıcılar. Ama tabii çok net anlaşılıyor mu? Hayır. Aynı sesten okuyorlar. Arada bir back vokaller geliyor. O belki arkada orkestradaki back vokallerin yaptığı şeylerdir. Evet, soldaki kız aktif. Genelde tiz renkler hep ona bırakılmış gibi. Şimdi hangisi? Bu girişini yaptı, bu mu aldı sonra? Evet, çok güzel tam sesler. Evet. Buradan geliyor. O onu yaparken diğeri de parçaya hazırlanıyor. Yalnız bu okuyan en soldaki kızın ses rengi harika. Şimdi bu devam ediyor tizde. Sonra aynı zamanda parçaya diğer kız girecek. Sonra burada.
En soldaki kadının adı Lara hocam. Lara Raj. Yok, sesler güzel. Biri çift sesle. Bu baştan sona canlı yalnız. Çok bariz belli. Ya açık söyleyeyim, biliyor musunuz? Hani benden Manifest isteyip durdunuz ya. Benim Manifest grubundan beklediğim buydu ya. Yani bu vokal kalitesi çok güzel bir kalite değil mi yani? Hiç sekmiyor. Şıkır şıkır hepsi şarkı söylüyor. Ya bu güvenle izleyebileceğim bir şarkıcı grubuna dönüşüyor. Tabii benim beklentim başka bir şey. İnsanların ilgisi, sevgisi ayrı bir şey. Onunla onu karıştırmıyorum. Başka bir şey yani sonuçta, ama hani kafamda ideal bulduğum bir grup şarkı söyleyebilen, iyi söyleyebilen şarkıcılardan kurulmalı. Çok sesli, açık, müzik kulağı gelişmiş vesaire bir takım becerilerle de olsa daha iyi olur. Ama Manifest'i eleştirmek için demiyorum bunu. Bak, ikisi ayrı şeyler. Ülkemizde oluşturulmuş bir grup o. Onun becerisi vesaire. Dünyada da birçok o tarz grup var. O beceride gruplar var. Ama bu daha ideal benim için. Keşke daha yakından ve daha solist seslerini duyabilseydik. Katseye my all mu dedin? Dur bir de ona bakacağım. My Way'di. My Way buldum. Katseye My Way Live. Şöyle bir ailece oturdukları var ya, akustik. Olsa ne kadar güzel olacak. Ne kadar güzel. Yok ama. Yok ya, bu hiç daha böyle Katseye, Ajoustich falan yapalım. Ajoustich yok. Hah. Bunlar Katseye grubu mu? Ketsai grubu mu? Daha iyi. Bu değil mi? Evet. Çok temiz. Çok seslilik, temiz. Oy. Evet abi. Yani şimdi bu seviyeyi görüyorsunuz değil mi? Hem renkler güzel, hem eşlikler güzel. Müzikal beceri zaten bir seviye, çıtada. Bu çıtanın altında olmaması işte işi değiştiriyor. Her şey değişiyor. Bu gruptaki şimdi şarkıcıları ister ileride solo söyletirsin, ayırırsın, tekli grup yapar, tekli şarkı söyletirsin. İster bir arada söyletirsin. Yani bu hatta bir dönemki şeyden bile daha iyi bu. Neydi bu baharat kız, Spice Girls, İngiliz. Onlardan daha iyi mesela bu Ketsai. Çok net. Oy. İkinci seste çok güzel parçalanmış, her şey çok güzel planlanmış. Fena. Şimdi bunun üzerine bir şey diyemem abi, tertemiz. Böyle olduğu sürece diyecek hiçbir şey yok. Ses renkleri harika. Aynı grup mu? Değil herhalde. Bunlar başka bir şey ya. Hayır ya, bu Ketsai değil. Bu mu? Yalnız var ya, şu kız Koreli mi, Filipinli mi? Bu kız Koreli'ye benziyor, besmerli değil mi? Bir baksanıza. O da mı Ketsai'di? Abi bayağı imajlarını değiştirmişler. Başka insanlar olmuş. Bu kız nereli abi? Filipinli. O kadar keskin bir sesi var ki. En keskin ses. En çok Koreli'ye benzeyen kız bu, biliyor musun? Klasik Kore kız grubunun solisti bu gibi duruyor. Allah'ım yarabbim, böyle bunun şarkılarını coverlamam ama şu Ketsai'ya
Ortadaki Koreli diyor. İsmi Sofia. Keskin sesli olan. Müthiş güzel uyumları değil mi ama ya, tertemiz ya. İlginç. Şimdi en başta söylediğime geri dönelim. Bir grup oluşturalım demişler. Ne dedik? Öyle bir grup oluşsun ki bu oluşan grup aslında K-pop izleyicisinin yapısını hissetsin. Yani K-pop izleyicisi bu K-pop grubu galiba diye önce yakalasın. Fakat önlerine sunduğumuz grup tamam global tipte bir grup olsun ama iyi şarkıcıları da oluşsun. Başarılı iş. Tertemiz. Wow, ne kadar temiz. Müthiş, müthiş, müthiş. Tertemiz. İşte aradığım şeyler bunlar benim. Gerçekten canlı canlı okumalar. Bunlar ne bakalım? What are you talking about? My wardrobe. Bunlar gak 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 muhabbetler değil mi? Şarkı yok bunlarda. Genelde. Ama bayağı bir şeyler gördük. Keşke solo hepsini görseydik ya. Bu kız... O gruptaki kız mı bu? Yoksa çakması mı? Bakın bakalım. Bakacağım. Gerçekten çok iyi seçilmiş Mişenk. Ben de aynısını diyorum. Bu kız peki? Çocuklar gruptaki kız mı bu? Lara Raj mı? Evet o kız, tamam. Garantiye alayım da abuk subuk bir şeyleri izleyip o diye sonra şey yapmayayım. Çok merak ediyorum çünkü gerçekten ses rengiyle çok main vokal değil mi? Belli zaten. Ya bu aslında Scherzinger'e çok benziyor Özgün. Stil olarak farkındaysan. Onun o dominantlığı var bu kızda. Evet. Abi bu kız yani Lara Raj'ın Loving You şarkısı cover'ını izle lütfen demiş. Bak bu da ilginç Özgün. Loving You söylüyormuş. Vay, seversin. Evet. Abi sosyal medya fenomeni falan mı bu kızlar? Tabii stüdyo kaydedilmiş versiyonun videosu. Ben içim sıkıldı. Ne anlamda sıkıldı? Şu dip ses vardır ya altta. Ya bir yerde kullanıyor, devamlı kullanıyor. Bir de o var yani, devamlı. Beklediğimiz yer neresi? Islık tabii. Hindistanlı bu kız diyor Seval. Vay. Ulan ne nasıl bir grup bulmuşlar ya Özgün. Dünyanın her yerinden insan var. 4 kıta. Hani nasıl tuttururuz? Filipin bulduk. Kore bulduk. Anladın mı? Hint bulduk. Vay anasını. Geliyor. Hazır mısınız? Heyecanla bekliyorum. Falan filan. Ama bu kayıt canlı değil. Vocals only falan diyor da Ariana Grande. Ha böyle bak. Bu canlı. Nazallığı görüyorsunuz değil mi? Bu
Ya şöyle, genelde bu nazallıkla ilgili aslında senelerdir söylediklerimi şöyle bir tekrar toparlayayım mı 10. yılda? Nazallıkla ilgili çok ilginç bir dünya var. Nazal dünyası. Bu dünyanın bir kısmında nazalı çok kullandığınız zaman tür bozuluyor, lezzet gidiyor. Bazı tür şarkılarda da nazalı kullandığınız zaman lezzet geliyor. Şimdi bu stil şarkılarda zaman zaman R&B, İngiliz tandanslı müziğin içinde nazal kaçınılmaz. Çünkü nazalı kullandığınız zaman sanki parça burnundan düşecekmiş gibi bir tada dolaşıyor ve bu tarz parçalara çok yakışıyor. Ama bazılarında da bu nazallık parçayı küçükleştiriyor, kısırlaştırıyor. Okumadaki hacmi azaltıyor. İlginç, garip, farklı olaylar. Her birinde farklı değerlendirmesi ve nasıl diyeyim, %100 bir doğru yok. Her müzik türünün kendi gereksinimleri var. Yani şunu çıkarabilirsiniz. Nazal yanlış değildir. Nazal ne kadar kullandığınızla alakalıdır. Nerede, neyi kullandığınızla. Nefis bir soprano ve çok iyi kullanıyor sesini. Lara Raj. Muhtemelen gerçek ismi bu değil. Daha uzun falan filan bir isim var. Bunu kısaltmışlar. İlginç. Orijinal. Ben çok beğendim ama. Yani bu grup kaliteli bir grup. Baştan aşağı. Yolları açık olsun ne diyelim.